Akrepler, yükselen burcu akrep olan dostlar Nisan ayındayız. Evet, Nisan ayında burcunuzu neler bekliyor? Önce lütfen yükselen burcunuza göre izleyin. Sonra güneş ve ay burcunuzu takip etmenizi tavsiye ediyorum. Evet, bu ay bir Merkür retromuz var. Bir dolunay bir de güneş tutulmamız var. Şimdi sırasıyla bunlardan bahsedeceğim sizlere. Önce 3 Nisan'da Merkür burç değiştiriyor, artık Boğa burcuna geçiyor ve Boğa burcunda Nisan ayı boyunca ve 20 Nisan'da Merkür retro yapacak. 15 Mayıs'a kadar sürecek bu retro. Tabii ki sizin için önemli olabilir sevgili akrepler. Çünkü boğa tam sizin karşıt burcunuz. İlişkiler eviniz aslında diyelim. Ve bu retro döneminde 20 Nisan 15 Mayıs tarihleri arasında ilişkilerinizle ilgili konularda biraz gerilere gidebilirsiniz. Geçmişle ilgili konular tekrar gündeme gelebilir. Bunlar genellikle işle ilgili, işle bağlantılı olabileceği gibi, ortaklı işlerde olabileceği gibi özel ilişkilerinizde de olabilir. Hani belki evlilik, belki flörtünüz, belki uzun vadeli bir ilişkiniz var. Bunları yeniden konuşmak, yeniden gündeme getirmek, bir takım çözülmesi gereken konular varsa onların üzerinden geçmek, hataları belki düzeltmek olabilir. Veya belki ortaklı bir iş yapıyorsunuz. Buraları daha güçlü bir şekilde tekrar ele almak için değerlendirebilirsiniz. Şimdi 6 Nisan'da Terazi burcunun 16 derecesinde bir dolunay yaşayacağız. Ve 20 Nisan'da da Koç burcunun 29 derecesinde bir güneş tutulmamız var. Aynı zamanda bu bir yeni ay. Şimdi siz sevgili akrepler, 6 Nisan'daki dolunay biraz 6. hani 6-12 ev, oralar çalışacak. Biraz ruhsal durumunuz, belki psikolojik olarak yalnızlık, içe çekilmek, içe dönmek. Hani biraz böyle insan nekahat dönemi geçirmek ister zaman zaman. Meditasyonlar yapmak isteyebilir, yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Hani burada böyle bir durum var. Sağlıkla ilgili, ruh sağlığınızla ilgili. Belki biraz tefekkür, ibadet olabilir. Belki bir ilim çalışıyorsunuz, okumak, yazmak için. Yine gayet güzel bir süreç. Hatta özellikle sağlıkla ilgili mesela bir problemi olan bir akrepseniz, ki tam karşıda yani 6. evinizde Şiron, Güneş, Jüpiter var. Dolayısıyla burada bir şifalanma, burada bir tedavi yöntemi gelişebilir aslında. Bu şifalanma sadece sağlık olarak değil, aynı zamanda diyelim ki iş hayatınız var veya iş hayatınız yok, iş hayatınızla ilgili ciddi bir arayış var diyelim. Oralarda da bence bir gelişme, bir yenilik, işle ilgili böyle güçlü bir olasılık doğabilir ki bu dolunay Venüs burada çok güçlü ve Venüs sizin ilişkiler evinizde. Bu ilişkinizi ilgilendiren veya partnerinizi, işte eşinizi ilgilendiren konularla da ilgili olma durumu açıkçası var. Ve bu dolunayın etkisi 16-17 Nisan'a kadar da sürecek sevgili akrepler. Evet, ve burada bizim önemli olan tabii bu tutulmamız. Bu 20 Nisan'da olacak. 29 derece Koç burcunda, işte tam yine 12 ve 6. evleriniz çalışacak ve bu tutulmanın etkisi yıla yayılacak. Çünkü önümüzdeki 6 ayda tutulmaların etkisi biliyorsunuz devrede olur. Yani belki bilmiyorsunuz ama şimdi öğrenmiş oldunuz benden. 29 derece 6. evde bir tutulma ne yapar? Yani güneş tutulması ve yeni ay aynı zamanda. Şimdi yeni bir başlangıçtır bu. Yeni bir sınır çizmektir. Herhangi bir konuda karar vermektir. Ve aynı zamanda kadersel etkilerdir. Hani 6. ev biraz işle, sağlıkla, günlük rutinlerle çok bağlantılıdır. Ve bu tutulma tabii Mars tarafından yönetildiği için ve Mars sizin de aynı zamanda yönetici gezegeniniz olduğu için ve tam tutulma anında Yengeç burcunda olduğu için bu tutulmanın sizin aslında ben çok zor değil, bilakis güzel etkiler getireceğini düşünebiliyorum. Yani şöyle söyleyeyim, yeni bir iş kurma fırsatı verebilir. Bir ekip çalışması, mesela kişinin yeniden belki kendine ait bir iş yeri açma.
Olasılığı doğabilir. Akrabalarının desteğini alabilir kişi. Tabii doğum haritasının yılı, yerleşimi bunlar mutlaka etkileyici faktörler ama hani genellikle böyle çalışacağını düşünüyorum. Eğitim almak için yurt dışı ile bağlantılı konular veya bir ithalat, ihracatla ilgili bir konu çalışabilir burada. Bir doğum haritanıza bakmanızı öneririm aslında. Akrepler için gerçekten değişik bir tutulma. Çok sınırda bir iş değişikliği olabilir veya mesela ekip kurarsınız kendinize veya yanınızda çalışanlar çoğalabilir. Yeni bir proje başlayabilir. Aynı zamanda da sağlığınız üzerinde de önemli etkileri olabilir. Bir tedaviye başlamak gibi önemli köklü değişimler olabilir. Hani bir operasyon, bir ameliyat gibi bir zayıflama ameliyatı olabilir veya benzer bir konu olabilir. Yani günlük rutinlerinizin oldukça hareketli olduğu bir dönem. Ama Mars'ın güzel etkisi olacağı için ve aynı zamanda burası para evinize, kariyer evinize olumlu etkileri olduğu için ben bu tutulmanın özellikle iş ve sağlık üzerinde olumlu gelişmeleri hayatınıza ve kalıcı ve çok uzun vadeli gelişmeleri getireceğini söyleyebilirim. Mutlaka bir doğum haritanızı tabii ki burada görmek gerekiyor. Ve şimdi burada önemli bir durum daha var. Burada Boğa burcu çok güçlü ve Akrebin tam karşısıdır Boğa. Ve 17 Mayıs'tan sonra şimdi Jüpiter de Boğa'ya geçecek ve siz akrepler için yine ortaklı işler, evlilikle ilgili konular vesaire bunlar çok gündeminizde olacak. Ve yine bunlar işle ilgili olacağını söyleyebilirim ki yaz dönemi de özellikle mesleki konularda bu tutulmanın tetikleneceği zamanlar olacak. Bence çok hızlı, hareketli gündemleriniz olabilir. Sevgili akrepler, umarım her şey istediğiniz gibi gönlünüzce geçsin diyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.